Merhaba arkadaşlar, yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün videomuzda çok değişik bir tankla oynayacağız. Yani bilemiyorum bu tankı bu seviyede nasıl unutmuşlar, nasıl bu seviyelerde, çok enteresan gerçekten. Tankımız arkadaşlar 7.0'da bulunan İngiliz Conway. Gördüğümüz gibi biraz KV2'yi andırıyor. Tabi burada hemen bir şey gösteriyorum. Olay burada. Gördüğünüz gibi 496 yani düz 500 deyin ona siz. Delebilen bir mühimmatımız var. APDS'imiz var. Yani oyunda çok acayip işler yapıyor. Bir de zaten 7.0 olması ayrı bir handikap. Karşınıza ne gelirse gelsin çok rahat delebiliyorsunuz. Onu rahatça söyleyebilirim size. Ama tabi dezavantajı var mı? Var. Gördüğünüz gibi burada sol taraftaki istatistiklere baktığımızda taret önden 132 mm, yanlardan da neredeyse 50 mm, arkadan da 30 mm gibi bir kalınlığı var. Gövdeye zaten hiç girmiyorum. Gövdenin önü 76 mm, yanları ise 51 mm kalınlığında. Bu da demek oluyor ki bu oyunda karşınıza gelen neredeyse bütün tanklar sizi çok rahat delebilir. Yani büyük olmasından kaynaklı bir dezavantajı zaten yaşıyorsunuz. Herhangi bir zırhının olmaması da daha büyük bir dezavantaj. Ama bu önde bulunan 120 mm'lik 500 mm delişe sahip APDS atan bu top çok güzel işler yapıyor. Şimdi ilk oyunumuza geçerek tankımızın testine başlayalım. Evet, ilk haritamız Tunusya haritası oluyor. Yine oynamayı sevdiğimiz haritalardan. Bakalım Conway'i alalım. Burada bir test edelim. Nasıl olacak hep birlikte görelim. Tabi dediğimiz gibi araç 500 mm bir delişe sahip. Gayet güzel. Yine full mühimmat çıkacağım. Çünkü büyük bir harita. Az mühimmat belki bize sıkıntı yaratabilir. Tankın özelliklerinden bahsetmeye devam edecek olursak arkadaşlar, yani 500 mm delişi güzel, zırh olarak çok zayıf, ama gayet bence bu seviyelerde oynanabilecek bir araç. Sadece birkaç eksi yanı var. Birincisi yüklemesi çok yavaş. 17,5-18 saniye gibi bir yüklemesi var. O oyun içinde bayağı sıkıntı olabiliyor. Ama böyle taşın tepenin ardında kalıp ateş eder şekilde oynarsanız da herhangi bir problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Bir de namluda bir sıkıntı var. Namlu fazla aşağıya eğilmiyor. Şimdi oyunda da illaki bu şeyle karşılaşırız. Bakalım, burada bir T-34-85 herhalde bu, ya da IS-1. Yok, Çin T-34-85'miş. Sağ olsun arkadaş da öyle hazırda çalmayı bekliyormuş yani. Şöyle bir daha bir bakalım. Bakalım kimse, şurada birisi var. Bu ağacı yıkabilirsek. Evet, yanında da çarpıyorlar abire. Orada da birileri var ama bakalım çıkacaklar mı? Ha, göster şu kafanı. Bu da Object 906. Bu da kelleyi çıkarıp millete ateş ediyor. Dediğim gibi bekleme süre, yükleme süresi burada başlıyor arkadaşlar. Biraz maalesef ki uzun. Burada bir T-54 var galiba. Type 62'ymiş Çin T-54'ü.
Ondan sonra onu da rahat bir şekilde deliyoruz. Yani dediğim gibi 500 milimetre ile herhangi şunu delebilir miyim, bunu delemez miyim gibi bir aklımızda şey olmuyor. Çünkü attığımızı vuruyoruz neredeyse. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Buradan B'ye doğru gidelim. Bak orada bir iki tane ağır tank var diyecektim. IS-2'yi de vurdular orada. Ama bunu bir motor sesine bir rework gelmesi lazım. Çünkü çok kötü. Yani sürekli aynı ses kendini böyle tekrar ediyor gibi bir şey oluyor. Siz de oyun izlerken dikkat ederseniz çok sinir bozucu bir yerden sonra. Evet, B tarafında da herhalde kimse yok. Derken dur, önümüze biri düştü. Çok güzel. La saçmalığa bak, nasıl namlusuna attım o kadar, adama bak sanki biz vurmuşuz gibi o da bize ateş ediyor. Ha git başkasına ateş et. Heh. O da şuna BTR 80'li adam 7-0'a girmiş ya. Ha sen ne yapacaksın ki bu BTR 80'le burada? Neyse, tamirden sonra devam edelim, şöyle bakalım. Var mı birileri dağın taşın ardında? Bir yerden yedik ama nereden geldiğini görmedim. Allah'tan da şeyimize geldi. Radyatöre geldi. Yoksa uçardık havaya vallahi. Evet, şöyle bir ilerleyelim. Şansımıza da kimse çıkmıyor. Belki şuralarda bir iki kişiyi bulabiliriz. Adamlar herhalde iyice base'e çekildiler. Kimse 2 saattir denk gelmiyor vallahi. Biz de o zaman iyice base'lerine girelim. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Vallahi ben de base camp'lerim Doğan'ı vururum. Beni hiç ilgilendirmiyor. 2 saattir dolaşıyorum etrafta. Evet, burada birisi var. Bir dakika. Bu ne lan? Sen nasıl bir şeysin lan? T72 şasisinin üstüne artı şey koymuşlar. Bak hele. Dur dur, nereye gidiyorsun? Çevir çevir. Dönerse vurursun. Bu da premium büyük ihtimalle. Bu artiler acayip revaçta. Herkes bunları oynayıp birbirini vurmaya çalışıyor. Burada birileri var, bakalım. Aha, biri yeni doğmuş. Bekle bekle. Böyle dönüverelim. Evet, çok güzel. Şansı biri daha çıktı. Ardından da arkayı da keselim de bir yandan yemeyelim oralardan. Yine aynı yere geçiyorum. Bak o da şey kulenin arkasına saklandı ya. Ne yapıyorsun lan? Çok güzel. Bir kill daha aldık. Bakalım başka doğan var mı? Yani tabi oyundan oyuna işte fark ediyor. Bu oyunda üstünlük olarak takım üstünlüğü bizdeydi. Mecbur bu şekilde oynadık. Adamların base'ine kadar geldik. Başka yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Ben ısrarla arıyorum ama yok. Adamlar yer yarıldı, içine girdi. Ha, şuradan birisi kaçtı. O bir yak panter var. Ona da çaka. Ulan iyi ki bir ağzımızı açıyoruz ya. Yemin ederim hepsini vuruyorlar ya. Çekil şuradan. Kill bırakmadınız oyunda. Aha, şurada biri var. O ne lan? Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Bugün var ya, millette bir şey var ya. Oha. Birisi çok kötü. Bir tane daha yak panter bak. Öldük kesin. Bununla şunun çok güzel yedi bir tane. Dur bakalım benimki de oluyor, sen ne yapacaksın? Çok merak ettim.
Çok güzel. Paramparça oldu. Biri daha ateş ediyor ama görürsem yakararım orada. Bu da Allah biliyor ya, deminki vurduğum bak. Oradan daha hala ateş ediyor. Evet, oyunda bitti sayılır zaten. Bu da bir Tiger bu. Dur namlum gelsin de. Çok güzel. Tiger'ı da alıyoruz. Toplamda 6 kill ile oyunu birinci olarak tamamladık. Evet, Conway testimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bence gayet güzel bir test videosu olduğunu düşünüyorum. Az çok bildiğim kadarıyla tankın özelliklerini ve oynanışını size anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.